Mucize insanı aciz bırakan demektir. Yani insanın yapamayacağı şeyler peygamberlik döneminde bir peygamberin elinden varit olursa ne deriz biz buna? Mucize deriz. İnsanı aciz bırakan, şaşırtıcı, hiçbirimizin elinin gücünün yetmediği bir hadise. Ne diyeceğiz buna? Mucize. Mucize sadece peygamberlerde olur. Allah'ın çok sevdiği bir ehlullahın elinden olağanüstü bir şey gerçekleşirse biz buna mucize demeyiz, keramet deriz. Mucize sadece peygamberlere hastır. Neden? Çünkü mucize peygamberliğin delilidir. Bak, bir delail-i nübüvvettir. Anlıyor musunuz? Mucize neden peygamberlere has? Biraz oturdu mu zihinde? Çünkü mucize bir delail-i nübüvvettir. Yani mucize peygamberliğin delildir. O yüzden sadece peygamberlere has olana mucize denir. Çok kıymetli bir Allah dostunun elinden olağanüstü bir hal görsek bunun adına keramet deriz. Allah Allah. Mucizenin gelme sebepleri nedir? 1. İnsanların görüp hidayete gelmesidir. 2. İnkar edenlerin helakına meşru bir zemin oluşturmaktır. Çok önemli bir ifade. İnkar edenlerin helakına meşru bir zemin oluşturmaktır. 3. Peygamber ve yanındakilere bir yardımdır. Yani bir nusrettir. Şimdi bu yolda koşturanların ara ara kuvve-i maneviye ihtiyacı olmuyor mu Hüseyin? Oluyor değil mi? Ya Rab şu gönlüme biraz kuvvet versen. Spor esnasında bir adamın kreatin alması gibi, sonrasında protein içmesi gibi değil mi? Ya Rab şu ruhuma da bir enerji gelse diye ikram ne geliyor? Mucize. Mucize ikram geliyor. Mucizenin kırılma noktası şöyle yaşanıyor. Mucize iman edenlerin imanını arttırıyor. İnkar edenlerin, buyurun, küfrünü arttırıyor, inkarını arttırıyor. Böyle bir hikmet vardır mucizede. Bak bazıları çok uzun yazıyor ya. Koyuncu abi gibi yazsanıza ya. Koyuncu abi o defter kaç yıllık? Defter özel abi. Daha önceki defter 8 yıllık. Yok artık. Bu yer için özel abi. Allah. Duygulandıracaksın beni, yapma. Kaç yıldır aynı defteri tutuyor. Ya diyorum Koyuncu abi ben hiçbir şey anlatmıyorum ya. Bir defterde mi bitmez? Allah Allah, bu Siyer'e özel mi? Koyuncu abi çok duygulandırıyorsun bazen ya. 8 sene öncesinden almış abi. Abi Defter de mi eski? bastırdığımız hayalhanem. Ha, eyvallah. Defterde bir koyuncu abide kaldı. Bir tek. Allah Allah. Şimdi bu mucize meselesinde mucize yoktur diyen bir zümre var. Mucize yoktur demelerinin sebebi de İsra suresinin 59. ayetinde bir ifade geçiyor. Ondan dolayı böyle bir şey söylüyorlar. Orayı da okuyayım. Hani yarın bir gün bir yerde denk gelirseniz şimdiden zihnimiz ona hazır olsun diye. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. İfadeyi yakaladınız mı? Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olması. İşte buradaki ifadeden dolayı söylüyorlar. Ayetin devamını da okuyayım. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında haşa mucize yoktur diyenler bu ayeti delil gösteriyor. Açıklamaları da şöyle. İşte ayeti görüyorsunuz. Bir mucize gelse insanların tamamı helak olacaktı. Demek ki mucizenin gelmemesi lazım diyorlar. O yüzden de gelmemiştir diyorlar. Buradaki ayetin maksadı kafirlerin keyiflerine göre gösterilmesini istedikleri mucizeleri kastediyor burada. Yani hususi bir durumu anlatıyor. Daha önceki kavimler bu tür mucizeleri istediler mi? İstediler. Asıl maksatları iman etmek miydi? Hayır, iman etmek değildi ve imana da vasıl olamadılar. O yüzden bu ayette onun muradını anlatıyor. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mucize dediğimizde bir şey kafamıza oturması lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesajı diğer peygamberler gibi bizzat mucizeye bağlanmadı. Şimdi Salih peygamberin mucizesi neydi? Deveydi. Mesajı o deveyle ortaya çıktı. Musa peygamberin böyle bir mucizesi var mıydı? Vardı. Asa mucizesi vardı. İsa peygamberin böyle bir mucizesi var mıydı? Vardı. Allah'ın izniyle ölüleri dirilttiğine biz vakıfız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an. Ve bunun yanında daha başka birçok mucizeleri var. O yüzden ayette bahsedilen tam mesele Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a aktarılan mesele değildir. Orada işte keyfi olarak mucize istiyorlar. Hatta diyorlar işte şu Uhud dağını altın ve gümüşe çevirsin diye talepte bulunuyorlar. Ondan dolayı öyle keyfi mucizeler verilmemiştir diye söylenmesinin sebebi o. Yoksa mucizeler hakikattir, yani bir sürü örneği var. Burada o şekilde keyfi mucizeleri bahsediyor. Onu zihnimize kodlarsak yarın bir gün denk geldiğimizde onu da anlamış oluruz. Mucize kaç çeşittir? 3 çeşittir. Buyurun onları inceleyelim. 1. Hissi mucizeler. Bakın hissi hissedilen. Yani görülen, duyulan.
Hissedilen, görülen, duyulan mucizelere hissi mucize denir. Örnek verelim. Musa peygamberin asası. Bizzat görüldü mü? Görüldü. Demek ki hangi mucize? Hissi. İsa peygamberin eliyle hastalara şifa vermesi. Bu bizzat şahit olundu mu? Tabii hissedildi bu. Hissi mucize. Salih peygamberin devesi olayı. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın az bir yemeği bütün orduya yedirmesi. Ya bütün ordu gördü işte bu mucizeyi. Hangi mucize oluyor? Hissi. Mübarek parmaklarından Efendimiz Aleyhisselam'ın su akıtması. Bir ordu şahit oldu mu buna? Hangi mucize? Hissi. Gözü çıkan sahabenin gözünün yerine konması. Ya gözüyle görsün diye zaten gözü yerine konulmuş. Anlıyor musunuz yani? Bizzat hissedilen hissi mucize. Verdiği bir sopanın kılıca dönüşmesi veyahut şakkı kamer olayı ilahir. Bunlar hangi mucizeye giriyor? Hissi mucize. 2. Haberi mucize. Hangi tarz olur bu haberi? Haber var mı bizim köyden? Çok güzel. İleride olacağı müjdelenen mucizelere haberi mucizeler diyeceğiz. Bu da 3'e ayrılacak. 1. Yakın gelecekte olan Rum suresi gibi. 9 yıl içinde gerçekleşen bir mucizedir. Bu Rum suresi mucizesi hangisine girer? Yakın gelecekte olan haberi mucizeye girer. 2. Orta gelecekte olan İstanbul'un fethinin müjdelenmesi. 3. Uzak gelecekte olan, bu da ekseriyetle ahir zamanla ilgili verilen haberlerdir. Hadis kitaplarında fiten diye bir bölüm vardır. Genellikle bu hadisler yani ahir zamana bakan rivayetler orada derlenmiştir. Orada bahsedilen birçok meseleyi şimdi görüyor muyuz? Görüyoruz değil mi? Çarıklı çobanların yüksek binalar dikmesi. Şahit oluyor muyuz? Oluyoruz. Annelerin kendilerine efendi doğurması. Hadise bakar mısın ya? Anneler kendine efendi doğuracak. Nice küçük yaşta çocuklar var. Annelerini nasıl kullanıyorlar? Kumanda gibi kullanıyorlar değil mi? Ya tam bunlar ahir zamanın haberleri. Bunlar da uzak gelecekte olanlar. 3'e geçelim mi? 3. Akli mucizeler. Bunlar bilgi mucizesidir. Vahiy ile bahsedilen meselelerdir. Müşrikler toplanıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan mucize istiyorlar. Ama iman etmek için istemiyorlar. İnkar etmek için istiyorlar. Aklında şüpheler var. Bu şüphelere istedikleri mucizeler ne sağlayacak? Destek sağlayacak. Şimdi bakın şu cümleyi anlasak iyi olur. Müşrik aklı kendisi gibi bir peygamber istemez. Cümleyi bir ufak tefekkür etsek iyi olur. Müşrik aklı kendisi gibi bir peygamber istemez, yoksa benzemek zorunda kalır. Yakaladınız mı? Aynı kendisi gibi olduğunu anlarsa peygamberin ne yapacak? Benzemek zorunda kalacak. Ayette dahi ey Resulüm de ki beni seviyorlarsa sana ittiba etsinler, tabi olsunlar, benzesinler diyor. Şimdi bunu bir ayet söylüyor. O yüzden müşrik aklı kendileri gibi çarşıda dolaşan, pazarda dolaşan, uyuyabilen, gözleri kapanan, bazen yorulan, bazen acıkan, bazen susayan bir peygamberi istemiyor. Neden istemiyor? Benzemek zorunda kalmamak için. Çünkü istedikleri mucizeler onlara delil olarak şöyle olacak. İleride diyecekler ki bak görüyor musunuz? Ona benzemek mümkün değil. Ben onu nasıl takip edeyim? Öyle mi? Allah Allah. Bu da onların bahanesi olacak. Halbuki Tevbe 128'de ne diyor? Min enfusikum. Yani sizin nefsinizden bir peygamber. Allah Allah. Min enfusikum. Sizin nefsinizden bir peygamber. Neden ya Rab? Çünkü bizim ona benzememiz lazım. Aynı zihniyet bugün var mı? Var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın neler yapmış. Sahabe efendilerimiz bu dini bir noktalara getirmek için neler yaşamışlar. Biz onlara nasıl benzeyeceğiz? Bak şimdi. Şimdi sahabeye anlatıyorsun. Şimdi onlar gibi olabilir miyiz? Ya zaten olamayız. Bütün dünya toplansa onların bir ayağının tırnağı etmeyeceği malum. Ama biz onlara benzemeye çalışmayacaksak neden okuyoruz? Neden öğreniyoruz? Şimdi sahabeye benzemek mümkün değilse Efendimiz Aleyhisselam'a benzemek hiç mümkün değil. O zaman bütün sünnetleri hayatımızdan çıkaralım. İstidadımız ölçüsünde ahiretimizi genişletmek adına ne kadar benzeyeceğimizi denemeden bilemeyiz. Bu senin oturduğun masadan tespit edilecek bir şey değil. Bu saha tecrübesiyle ortaya çıkacak bir şey. Deneyeceksin ve hangi sünnetlere daha çok benzeyebileceğini, hangi yıldız olan sahabenin kabiliyetinde bir yol yürüyebileceğini ondan sonra idrak edeceksin. Ama koltuk rahatını terk etmek istemeyen bir insan, ya hiç mümkün mü onlara benzemek? Ya biz de biliyoruz mümkün değil. O zaman haşa, bütün sünnetleri çıkaralım mı hayatımızdan? Ya olmaz, çıkarmayalım. Niye çıkarmayalım? Misvak güzeldir, pazarlık hoştur, yemeği sünnetlemek ne güzeldir. Yani şimdi sadece oralar değil ki senin kabiliyetine bakan yanlar. Bu zihniyet müşrik zihniyet. Onlara benzemek mümkün mü diye sözü kesip atmak
Müşrik zihniyeti. Buyurun birlikte bakalım. Aynı olaydan dolayı biz onunla nasıl benzeyeceğiz diyebilmek için ne istiyorlar? Mucize istiyorlar. Allah Allah. Bir gün birisi gelir ve der ki, haşa, bu nasıl peygamber? Çarşı pazarda gezer, yanında gezen melek yoktur, zengin de değildir üstelik. Cümleyi gördünüz mü? Anladınız değil mi? Kendilerine benzeyen bir peygamberi hayatlarında istemiyor. Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı beşer hayatı bizim için bir rahmettir. Eğer o beşer hayatını yaşamasaydı, hep Miraç mucizesindeki gibi bir hali olsaydı, biz o güzele benzemeden güzelliği nasıl yakalayabilirdik? Mümkün mü? Mümkün değil. Her birimiz çekirdeğin içerisinde kalan şeftali ağacı gibi olacaktık. Meyve veremeyecektik. Yumurtanın içinde kalan tavus kuşu gibi olacaktık. 2000 rengi üstümüzde gösteremeyecektik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beşer hayatı çok önemli. Neden? Biz o veçheye benzemek için gayret ediyoruz ve buna ne deniyor? Sünnet yolu deniyor. Var mı bir problem, anlaşılmayan bir şey? Devam edeyim. Bir günde başka bir bedevi gelir. Sana inanacağım ama bir sorun var. Nasıl böyle farklı farklı mucizeler istiyorlar? Görüyorsunuz değil mi? İnanmak için diyorlar ama konu inanmak değil. Şu hamile devem erkek mi doğuracak, dişi mi doğuracak? Söyle, sana inanacağım diyor. Hemen bir sahabe şöyle öne atılıyor, diyor ki onu sen Efendimiz Aleyhisselam'a sorma. O sorunu bana sor diyor. Onun cevabını ben bilirim diyor. Sor bir daha diyor. Sorduruyor, sonra çok ağır bir şekilde cevap veriyor ona. O makamın cevabı öyle oluyor demek değil mi? Çünkü yanlış sorunun doğru cevabı olmaz. Anlıyor musunuz neden bu zahmete sokmaya çalıştıklarını? Allah Allah, çok enteresan olaylar. Kusva buyurun, kusva. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi. Kusva yarışa da girer mi ara ara? Evet, kusva yarışa da girer. Bir gün kusva yarışa girer ve o yarışı kaybeder. Müşrikler şunu diyecek. Ya bakın lütfen şu iğnelemeleri birleştirin. Peygamber devesi olsa kaybetmezdi. Görüyor musunuz? Hep aynı mesele, hep aynı yere gidiyor. Şimdi develer çok müşfik hayvanlar, çok şefkatli. Kusva yarışı kaybedince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir annenin çocuğuna kucağını açtığı gibi açıyor. Diyor ki gel kusva. Mağlup eden de, galip eden de Allah'tır deyip deveye sarılıyor. Bir deveye ya, bir deveye şefkat. Allah Allah. Ey sarban-ı müşfik, hiç olmadın mı aşık? Ne olur ahesterevlik eyleme, rahmeyleyip şu zare. Sarban, deveyi önden çeken adam demek. Aşık olan insan ona kavuşma hasretiyle onu diyor. Sakın benim halime acıyıp deveyi aheste aheste çekme. Çünkü benim gidip kavuşmak istediğim bir menzil var diyor. Anlıyor musunuz? Ey sarban-ı müşfik, hiç olmadın mı aşık? Ne olur ahesterevlik eyleme, rahmeyleyip şu zare. Sakın bana acıyıp da aheste alma. Benim kavuşacağım menzil o kadar önemli ki şu tatlı canımın yanması bile bunun yanında küçük kalır. Nasıl ifade? Acayip değil mi? Şimdi o deveyle müşfik kelimesini görünce aklıma geldi de. Gideceğimiz yer o kadar önemli ki. Yolda birileri takılmış. Birilerinin içerisinde bazen kırıcı bir ifadede bulunmuş. Birazcık belki onur incilmiş. Belki birazcık üzülmüşüz. Biri koştuğu yerin heyecanından biraz bizi üzen bir ifadede bulunmuş. Devenin üstünde kavuşma heyecanıyla yanan bir aşık için bunların önemi yoktur. Gayesi yoldaki manzaraları seyreden ama gideceği maşuka kavuşmak olmayan için de bunlar maalesef bir şeyler ifade eder. Allah Allah. Bir gün bir müşrik gelir, der ki Safa tepesini altına çevir görelim. Altına, gümüş de değil. Yani yine başka şeyin derdindeler. Faydalanacak ondan. Efendimiz Aleyhisselam şöyle cevap veriyor. Mucizeyi veren, buyurun, Allah'tır. Sizin istemenizle olmaz, getirdiklerime ya inanır ya inkar edersiniz. Allah tam nokta atış bir zamanda o mucizeleri nasip ediyor. Görüyor musunuz olayı? Tabii ki de nasip ederken Efendimiz Aleyhisselam'a ilhamla yahut Cebrail Aleyhisselam'la bir şekilde bildiriyor ki o olay bizim okuduğumuz şekilde cereyan ediyor değil mi?
Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.